Merhabalar, ben Sinan Şahin. Rixos Premium Belek'te su şefiyim. Bugün size Akdeniz yeşillikleriyle keçi peyniri salatası yapacağım. Akdeniz yeşillikleri semizotu, portakal, segment yapılıyor, greyfurt, baby turp, keçi peyniri ve balzamik soslu yapacağım. Karışık Akdeniz yeşilliklerimiz semizotu hem omega 3 asidi içerir hem de kış aylarında çok etkili bir yeşilliğimizdir ve çok lezzetlidir. Domateslerimizi falan doğradıktan sonra sosumuzu atıyoruz. Balzamik sosu. Tuzumuzu atıyoruz biraz lezzetlensin diye. Yeşilliğimizi ezmeden parmak uçlarımızla daha hassas davranaraktan karıştırıyoruz. Sonra sırayla greyfurt, kış aylarında C vitamini anlamında çok zengin bir meyvedir. Portakal da aynı şekilde. Narımız da aynı. Kış aylarının zaten vazgeçilmez meyvesi nar. Yine turp da aynı şekilde, baby turp. Kış aylarımızda rahatlıkla kullanabileceğimiz sebzelerimizden. Keçi peynirimizi istediğimiz gibi elimizle rahatlıkla parçalayarak direkt doğal koyabiliriz. Salatamız hazır. Tekrar merhabalar. Salatamızdan sonra şimdi levrek yapacağız. Deniz levreği yapacağız. Farklı bir pişirme tekniğiyle yapacağız. Bu sefer Sivas usulü, yani buharda pişen levrek anlamına geliyor. Evlerde rahatlıkla yapabiliriz. Hem evlerde o balık kokusunu sinmemiş olur bir yerlere. Ve pişirme ve yapma tekniği daha kolay bir şey. Ve aroması da çok yüksek. Hem balığın dokusu kaybolmuyor hem de balık daha lezzetli bir hale alıyor. Öncelikle garnitürümüzü bir fırına atalım. Kök sebzelerden yapacağız garnitürlerimizi. Bunlar nedir? Kerevizdir, armut, soğan, sarımsak, rezene ve baby turp kullanacağız. Ve gerçekten aroması çok keyifli bir şey. Kök sebzelerden yapılıyor. Çok lezzetli bir garnitür yapacağız önce. Arkasından levreğimiz, garnitürümüz pişerken de levreklerimiz pişmiş olacak ve ikisini en son tek tabakta birleştireceğiz. Ve bütün sebzelerimizi doğruyoruz. Bütün sebzelerimizi tek küvette pişirebiliriz. Pırasa, kış aylarının vazgeçilmez sebzesi. Kök kereviz yine kış aylarımızın vazgeçilmez sebzeleri. Yalnız sebzelerimizi doğrarken balığımızın suyunu atabiliriz, bu dış kabuklarını. Hem aroma anlamında lezzet katar balığımıza, hem de bütün sebzelerimizi rahatlıkla değerlendirmiş oluruz. Yıkamış olduğumuz bütün kabukları balık suyumuzun içine atabilip yine aynı şekilde kerevizlerimizi de farklı kesme yöntemleriyle evet, rezene müthiş bir lezzet, müthiş bir aroma. Balık için birebir. Müthiş bir aroması var. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. İlk başta da çok şey gelebilir ama müthiş bir kokusu var. Dokusu da çok keyifli. Benim favorilerimdendir rezene. Ve kalan parçaları yine dediğimiz gibi balık suyun içine atıp balık suyunun o çıkan buharıyla beraber o koku balığımıza işleyecek.
Kokuya bakın. Müthiş bir şey. Yine aynı şekilde armut. Aslında normalde meyve gibi durabilir ama bu da bir nevi sebze gibidir. Kolay dağılmaz ve gerçekten keyifli bir şeydir. Kış sebzesinin içinde fırında pişeceği için bütün aromalar ve kokular sebzelerin birbirine geçecek. Yine arpacık soğanımızı çok kesmeden ve dağılmayacak şekilde alttan ve üstten kesiyoruz. Farkındaysanız çok kesmiyorum çünkü piştikten sonra dağılmaması için. Dış kabuklarını çöpe atıp diğer kalan soyduklarımızı, yine kalan şeylerini balığımızın kullanacağımız suyun içine atabiliriz. Hem ziyan olmamış olur hem de daha lezzetli olur. Gördüğünüz gibi kalan soğanlarımızı da suyumuzun içerisine atıyoruz. 2 diş sarımsak atabiliriz içerisine. İçerisine atarken sarımsağımıza hafiften bastırıp kırabiliriz. Sarımsağın zaten aroması bu içindekindedir. Göbeğindedir. Arz eden olursa Baby Turk'ta kullanabilirler. Şu hakikaten çok fırında pişince çok keyifli oluyor turp. Yine çok küçültmeden sadece ikiye bölüp, çok büyükse bir ikiye daha bölebiliriz. Evet, zeytinyağımızla tatlandırabiliriz. Tuzumuzu atıyoruz. Biraz karabiber. Taze fesleğen kullanabiliriz. Arz eden olursa taze kekik de kullanabilirler. Hem fesleğen müthiş bir kokusu ve aroması var. Evet. Harmanlıyoruz bütün sebzelerimizi. Tadını tuzunu ayarladıktan sonra folyo çekip 200 derecede 20 dakika fırına atıyoruz. Gördüğünüz gibi hem aroma hem de şey anlamda müthiş bir şey var. İsteyen fesleğeni de atabilir. Arz eden olursa biraz limon kabuğu kullanabiliriz içerisine. Hem koku anlamda çok iyidir. Sadece kabuk kısmını kullanacağız. Kokusunu keskinleştirsin diye. Tabak koyacağız bunun üzerine. Çünkü balık suya temas etmemesi gerekiyor. Sadece buharla pişmesi gerekiyor. Suya hiçbir şekilde temas etmeyecek. Bir tane altına çember koyup üzerine bir tane tabak koyup bir tane de yağlı kağıt kesip rahatlıkla hem yapışmamasını engellemiş oluruz hem de suya temas etmemiş olur. Bu şekilde yapışmasını biraz zeytinyağı hem aroma katar. Önceden porsiyonladığımız levreklerimiz, deniz levreğimiz, derisiyle beraber pişirelim. Çünkü hem aromasını hem de dokusunu kaybetmemiş olur balığımız. Evet, gördüğümüz gibi suya hiçbir şekilde temas etmiyor. Bu şekilde koyup ağzını kapatıyoruz. Zaten 10 dakikada pişer, 20 dakikada da fırında sebzemiz vardı. 10 dakika piştikten sonra balığımızı da atıyoruz. Ve fırındaki sebzemizle balığımız aynı anda çıkmış olacak. Evet, gördüğümüz gibi hiçbir şekilde suya temas etmiyor levreğimiz ve kendi dokusuyla beraber pişmiş oluyor. Sadece buhar, su temas etmiyor hiçbir şekilde. Arada bir sebzelerimize bakıyoruz. Garnitürlerimize, balığımızla pişerken o esnada portakal sosumuzu da koyup ısıtabiliriz. Portakal sosu kullanmak isterseniz levrekle müthiş bir aroma oluyor ve müthiş bir uyuşma oluyor. Portakal sos yaparken hiçbir şekilde su kullanmıyoruz. Portakalın kabuğunu soyuyoruz, iç segmentini alıp
bütün haliyle haşlıyoruz. Yani pişiriyoruz. Tatlandırıyoruz sadece. Tuzunu, karabiberini, zeytinyağını atıyoruz. Birazcık bal atabiliriz. Belki ekşi olabilir portakallarımız. Kış ayları biraz daha ekşi portakallar. Ondan sonra kaynattıktan sonra mikser yardımıyla çekip ve süzüyoruz tez süzgeçte. Ve bu kıvamı alıyor. Hiçbir şekilde sosta un, nişasta hiçbir şey yok. Doğal portakalın kendi hali. Evet. Fırınlanmış sebzemiz hazır. Çok pişirmiyoruz. Çok az da pişirmiyoruz ama hepsi pişmiş bütün sebzelerimiz. Ve şu an bunun lezzeti anlatılmaya değer. Bütün sebzeleri eşit bir şekilde tabağımıza alabiliriz. Arpacık soğanımız, armut, havuçlarımız, pırasamız, baby turpumuz, sebzemizin kendi yanlarını ve üzerine gezdirebiliriz. Evet, levreğimiz hazır. Hiçbir şekilde suya temas etmedi. Ve dokusunu hiçbir şekilde kaybetmedi ve bir gram deseniz bile balık kokusu yok yani. Pişen balıklarımızı alıyoruz. Garnitürümüzün üzerine bırakıyoruz. Müthiş bir doku. Evet, portakal sosumuz. Mikro yeşillikleri süsleyebilirsiniz. Arzu ederseniz deniz tuzu kullanabiliriz. Balığımız hazır. Afiyet olsun.